Lanetli Şatonun Kapısı. Londra, 2024 Noter'in bürosu. Eleanor Ashford 35 yaşındaydı ve hayatında hiçbir şatonun sahibi olmayı düşünmemişti. Ama şimdi, Kensington'daki görkemli noter bürosunda otururken, miras belgelerine bakıyordu ve gerçekliğine inanamıyordu. "Yani, hiç tanımadığım bir akrabam bana bir şato bırakmış," dedi, gözleri belgelerin üzerinde gezinirken. Noter, 60 yaşlarında, gri takım elbiseli bir adam olan M.R. Thornbury, gözlüklerinin üzerinden baktı. "Evet, M.S. Ashford. Château de Morteville, Fransa'nın kuzeybatısında, Brittany bölgesinde. Mülk 1347'den beri Morteville ailesinin elindeydi. Son mirasçı, Comte Alexander de Morteville, geçen ay oldukça, trajik koşullarda öldü. Vasiyetinde sizin adınız var. Ama bu imkansız. Ben bu ismi bile hiç duymadım." M.R. Thornbury bir klasör açtı. "Annenizin büyükannesinin kayıtlarına baktık. Doğum belgesinde bir not var. Catherine Ashford, doğduğunda Morteville. 1955'te Fransa'dan İngiltere'ye göç etmiş. Valideyiniz size hiç bahsetti mi?" Eleanor kafasını salladı. Büyükannesi genç yaşta ölmüştü, annesi ise bazı konularda çok ketumdu. Özellikle Fransa kökleri hakkında. "Peki şatonun durumu nasıl?" M.R. Thornbury gözlerini kaçırdı. "Hukuki olarak sizin. Fiziksel durumu, karmaşık. Yüzyıllardır ihmal edilmiş. Son 50 yılda kimse oturmamış. Neden? Yerel söylentiler var. Köylüler o yere yaklaşmaz. Lanetli, derler. Saçmalık elbette, ama emlak değerini etkiliyor." Duraksadı. Bir de, küçük bir detay. Son 4 mirasçı, mülkü aldıktan sonra ilk 1 yıl içinde öldü. Tesadüf elbette. Eleanor bir tüy diken hissetti boynunda. Tesadüf. Kesinlikle. M.R. Thornbury hızla konuyu değiştirdi. "Neyse, mülkü kabul ediyor musunuz? Reddetmekte hakkınız." Eleanor düşündü. Londra'daki hayatı sıradandı, müzede kataloglama işi, küçük daire, yalnız akşamlar. Macera hiç yoktu. Ve içindeki bir şey, belki merak, belki kader fısıldadı, "Evet. Kabul ediyorum." Brittany, Fransa 3 hafta sonra. Kiralık Renault yağmurlu dar yolda ilerliyordu. Eleanor direksiyonda, yanında en yakın arkadaşı ve tarihçi olan Dr. James Whitmore oturuyordu. Arka koltukta ise teknik danışman olarak tuttuğu genç mimar Lucas Mayer vardı. "Haritaya göre 2 kilometre sonra sola dönmeliyiz," dedi James, GPS'e bakarak. "GPS burada çalışmıyor," dedi Eleanor. "Son 10 dakikadır sadece kar gösteriyor." "Klasik," diye mırıldandı Lucas. "İzole bölge, eski şato, teknoloji çalışmıyor. Korku filmlerinin başlangıcı. Yardımcı olmuyorsun," dedi Eleanor ama gülümsedi. Yağmur şiddetlenmişti. Silecekler zar zor işe yarıyordu. Sonra bir levha gördüler, yıpranmış, okunamaz neredeyse, Morteville 1 kilometre. Yolu döndüler. Ağaçlar sıklaştı, yaşlı meşeler yolu gölgelendirdi. Hava karardı sanki, bulutlar çökermişçesine alçaktı. Ve sonra onu gördüler. Château de Morteville. Tepenin üzerinde yükseliyordu, gökyüzüne karşı siyah bir silüet. 3 kule, yüksek duvarlar, çatıları eksik yerler. Pencereler boş göz çukurları gibi bakıyordu onlara. Ortaçağ mimarisi, gotik unsurlar, ama bir şey vardı, yanlış bir şey, rahatsız edici. "Tanrım," diye fısıldadı James. "Muhteşem. Korkunç demek istedin," dedi Lucas. Eleanor hiçbir şey demedi. Sadece baktı. Ve garip bir şekilde, bir tanıdıklık hissi vardı. Sanki buraya daha önce gelmişti. Ama imkansızdı. Arabayı ana kapıya park ettiler. Kapı devdi, ağır, demir çivilerle kaplanmış. Üzerinde bir arma vardı, kargalar, bir kalkan, altında Latince bir yazı, Mors Vigilat, ölüm gözetler. "Neşeli bir aile sloganı," dedi Lucas. Eleanor cebinden eski anahtarı çıkardı, noter vermişti. Büyüktü, pirinçten, aşınmış. Kilide soktu, çevirdi. Bir çıkırtı, sonra bir gıcırtı. Ve kapı yavaşça açıldı. İçerisi karanlıktı. El fenerlerini açtılar. Işık geniş bir hole düştü, taş zemin, yüksek tavan, örümcek ağları her yerde. Duvarlarda eskimiş duvar halıları, porteler, bazıları yırtılmış, bazıları solmuş. "Elektrik var mı?" diye sordu Lucas. Eleanor duvarda bir anahtar aradı, buldu, çevirdi. Hiçbir şey olmadı.
Jeneratör bodrum katında olmalı, dedi James. Yarın bakarız. Bu gece mumlarla idare ederiz. Bagajlarını getirdiler içeri. Eleanor etrafına bakındı. Ev çok büyüktü, onlarca oda, koridorlar, merdivenler. Harita gibi bir şey gerekiyordu kaybolmamak için. Nerede kalacağız, diye sordu Lucas. Üst katta yatak odaları olmalı, dedi Eleanor. Ama önce etrafı dolaşalım. İlk kat büyük salon, yemek salonu, kütüphane, mutfak. Her yer toz içindeydi, mobilyalar örtülüydü. Ama eşyalar hala oradaydı, sanki sakinler bir anda terk etmiş, hiçbir şey almamışlardı. Yemek salonunda, uzun bir masa vardı, 12 sandalyeli. Sofra takımları hala yerindeydi. James birini aldı, inceledi. Gümüş. 18. yüzyıl. Değerli. Neden kimse almamış, dedi Lucas. Çünkü kimse buraya girmeye cesaret etmiyor, dedi Eleanor. Noterin sözleri aklına geldi. Lanetli. Kütüphanede, binlerce kitap vardı. Eski ciltler, Fransızca, Latince, bazıları dillerdeki James bile tanımadı. Eleanor birini aldı, açtı. Sayfalar hassastı, dökülmeye hazır. Bunların kataloglanması aylar alır, dedi James, gözleri parladı. Bu bir hazine. Bir köşede, büyük bir dünya haritası vardı, duvarda asılı. Eski harita, kıtalar farklı şekillendirilmiş. Ama üzerinde işaretler vardı, kırmızı mürekkep, yerler çizilmiş, notlar yazılmış. Eleanor yaklaştı, okudu. Kapı İstanbul, 1453. Kapı Kahire, 1517. Kapı Prag, 1618. Kapı Paris, 1793. Kapılar mı, dedi Eleanor. Ne kapıları? James omuz silkti. Belki aile işletmeleri, ticaret rotaları. Ama Eleanor emin değildi. Bir şey huzursuz ediyordu onu. Üst kata çıktılar. Yatak odaları vardı, 12 tane. Her biri farklı dekore edilmişti, bazıları görkemli, bazıları basit. Eleanor bir tanesini seçti, en büyük, güney kulesinde. Pencereden ormanı görebiliyordu, sislerin arasında kayboluyordu. James ve Lucas kendi odalarını seçtiler. Eşyalarını yerleştirdiler, yatakları açtılar. Yatak çarşafları nemli ama kullanılabilirdi. Açım, dedi Lucas. Kasabadan sandviç aldık, yiyelim. Aşağı indiler, mutfakta oturdular, yemek yediler. Dışarıda yağmur çiseleşti, sonra durdu. Sessizlik çöktü, derin, basıcı bir sessizlik. Bu ev konuşmuyor, dedi James. Eski evler genelde gıcırdar, inler. Ama burası, ölü gibi, diye bitirdi Eleanor. Ve o anda, bir ses duyuldu. Uzaktan, yukarıdan, bir kapı çarpması. Üçü dondu, birbirlerine baktı. Rüzgar, dedi Lucas ama sesi inançsızdı. Kontrol edelim, dedi Eleanor, ayağa kalktı. Fenerlerle üst kata çıktılar. Koridor uzundu, karanlıktı. Kapılar kapalıydı, en azından öyle görünüyordu. Hangi kapı, diye fısıldadı James. Sessizce beklediler. Sonra ses tekrar geldi, çarpan bir kapı, ama bu sefer farklı bir yönden. Kuzey kulesinden. Oraya yürüdüler. Koridorun sonunda, bir kapı vardı. Diğerlerinden farklıydı, daha eski, daha ağır, üzerinde oymalar. Aynı arma kargalar ve kalkan. Eleanor tutamağa uzandı. Dikkatli ol, dedi Lucas. Kapıyı açtı. İçerisi bir yatak odasıydı. Ama bu oda kullanılmış gibiydi yakın zamanda. Yatağın üstünde taze çiçekler vardı. Solmuş ama henüz tamamen kurumamış. Masada bir mum vardı, yarısı erimişti. Bu imkansız, dedi James. Burası 50 yıldır boş. Eleanor odaya girdi. Bir koku vardı, hafif, tatlı, tanıdık. Lavanta, büyükannesinin kokusu. Duvarda bir ayna vardı. Eleanor ona baktı, kendi yansımasını gördü. Ama bir an için, sadece bir an, arkasında bir şekil gördü. Bir kadın, uzun elbiseli, yüzü belirsiz. Döndü. Kimse yoktu. Gördünüz mü, dedi, sesi titriyordu. Neyi? James ve Lucas ona baktılar, endişeli. Hiç, bir şey yok. Yorgunum sadece. Odadan çıktılar, kapıyı kapattılar. Ama Eleanor biliyordu, bir şey gördü. Ve o bir şey gerçekti. Kendi odalarına döndüklerinde, James Eleanor'a durdu. Sen iyi misin? Gerçekten, bilmiyorum, dedi Eleanor dürüstçe. Bu ev, garip, sanki canlı. Eski evler böyledir. Alışırsın. Ama Eleanor emin değildi. O gece, yatağına uzandı, uyumaya çalıştı. Ama uyku gelmedi. Dışarıda baykuşlar ötüyordu. Rüzgar pencereyi hafifçe hışırdatıyordu. Ve bazen, çok bazen ayak sesleri duyuyordu. Koridorda,
Yavaş, düzenli adımlar. Sabaha karşı, nihayet uyudu. Ve rüya gördü. Rüyasında, şato farklıydı. Aydınlıktı, canlıydı, insanlar vardı. Görkemli kıyafetler, şölenler, müzik. Ve bir kadın vardı genç, güzel, Eleanor'a benziyor. Kendisiydi ama değildi. Kadın koridorda yürüyordu, bir kapıya doğru. Aynı kapı kuzey kulesindeki. Onu açtı, içeri girdi. Ve karanlık onu yuttu. Eleanor uyanınca ter içindeydi, kalbi çılgınca atıyordu. Sabah olduğunda ya da öyle zannettiğinde, saat onu gösterse de dışarısı hala grimsi aşağı indi. James mutfakta kahve yapmaya çalışıyordu, eski bir ocakta. Gazı buldum, dedi. Hala çalışıyor. Mucize. Eleanor oturdu, bir fincan aldı. Nasıl uyudunuz? Gayet iyi. Sen? Rüyalar gördüm. Normal. Yeni yer, stres. Lucas geldi, gerindi. Jeneratörü kontrol edeceğim bugün. Elektrik olursa her şey daha kolay. Kahvaltı ettiler, kurabiyeler ve meyve, kasabadan. Sonra planlama yaptılar. Ben kütüphaneyi kataloglamaya başlayacağım, dedi James. Belki aile geçmişi hakkında bir şeyler bulurum. Ben teknik tespitler yapacağım, dedi Lucas. Su, elektrik, yapısal güvenlik. Ben de odaları inceleyeceğim, dedi Eleanor. Özellikle o oda. Kuzey kulesindeki. Dikkatli ol, dedi James. O yer, duraksadı. Huzursuz edici. Eleanor başını salladı. Ayrıldılar. Eleanor üst kata çıktı, fenerini yanına aldı. Gün ışığı pencerelerden sızıyordu ama yeterli değildi. Hayaletimsi bir aydınlık vardı sadece. Kuzey kulesine gitti. Kapı kapalıydı. Açtı, içeri girdi. Oda aynıydı. Çiçekler, mum, lavanta kokusu. Ama şimdi bir şey daha fark etti, yazı masası. Üzerinde bir günlük vardı. Alıverdi, açtı. El yazısı zarif, Fransızca. Tarihi 1794. 15 Janvier 1794. Onlar geliyor. Devrimin orduları. Çağatay'ı alacaklar, bizi tutuklayacaklar. Alexander kaçmamızı istiyor ama ben kalamam. Kapıyı korumak zorundayım. Eğer o açılırsa. Cümle yarıda kalmıştı. Mürekkep lekelenmiş, sanki yazan kişi aceleyle durmuş. Eleanor sayfayı çevirdi. 16 Janvier, soldatlar burada. Ailem kaçtı ama ben kaldım. Kapı kilitli. Anahtar güvende. Kimse bilmemeli. Kimse açmamalı. Ama onlar zorluyorlar beni. İşkence ediyorlar. Dayanabilirim. Dayanmalıyım. 17 Janvier, artık dayanamıyorum. Canım çok acıyor. Ama söylemedim. Asla söylemeyeceğim. Kapı sonsuza dek kapalı kalacak. Tanrı yardım etsin hepimize. Son girdi oydu. Eleanor titredi. Kim yazmıştı bunu ve hangi kapıdan bahsediyordu? Odayı daha dikkatli inceledi. Duvarlar, zemin, tavan. Ve bir şey gördü, halının köşesi hafifçe kalkıktı. Yaklaştı, kaldırdı. Altında bir kapak vardı. Taş, ama hareketli. Eleanor onu itti, kaldırdı. Altında merdiven vardı. Aşağı inen, karanlığa. James, Lucas, diye bağırdı. Onlar geldi, koşarak. Ne oldu? Eleanor merdiveni gösterdi. Gizli geçit. James fenerini tuttu, aşağı baktı. Bodrum katına iniyor galiba. Belki zindanlara. İnelim mi, diye sordu Lucas. Eleanor tereddüt etti. İçgüdüsü hayır diyordu. Ama merakı. Evet. Ama birlikte. Merdiven dar ve dikti. Taş basamaklar kaygan, yosun kaplıydı. Üçü dikkatlice indiler, duvarları destekleyerek. 20 basamak, 30, 40 ve sonra bir koridora vardılar. Tavası alçaktı, duvarlar nemli. Hücrelerin kapıları vardı, demir parmaklıklar, bazıları paslanmış, kırılmış. Gerçek bir zindan, dedi James. Ortaçağ. Muhtemelen yüzlerce yıllık. İlk hücreye baktılar. Boştu, sadece bir yatak, iskemle ve zincirler duvarda. İkinci hücre aynıydı. Üçüncü de. Ama dördüncü. Dördüncü hücrede, bir iskelet vardı. Köşede, zincirlere bağlı, çökük. Tanrım, diye fısıldadı Lucas. Eleanor yaklaştı. İskelet küçüktü, zarif kemikler. Bir kadın. Boynunda bir madalyon vardı. Paslanmış ama hala okunabilir bir harfle, M. Marguerite, dedi James. Mortvale soyadının, M'si. Eleanor madalyonu almak istedi ama çekindi. Saygısızlık olurdu. Koridorun sonunda, bir kapı daha vardı. Diğerlerinden farklı, büyük, metalik, üzerinde yine o arma. Ve kilit karmaşık, mekanik, birçok mandalı olan bir kilit. Bu farklı, dedi Lucas. Modern kilitleme sistemi. 19. yüzyıl belki. Eleanor yaklaştı.
Kapının üzerinde bir levha vardı, oyulmuş. Hiç porta ad infernum, burası cehenneme kapı. Latin, dedi James. Cehenneme kapı. Ne kadar dramatik. Ama Eleanor gülmedi. Çünkü hatırlıyordu günlükteki yazı. Kapı. Korumak zorundayım. Asla açmamalı. Bunu açmamalıyız, dedi. Neden? Lucas meraklıydı. Sadece eski bir hücre daha olabilir. Ya değilse? James Eleanor'a baktı. Sen gerçekten inanıyor musun? Lanete, tehlikeye? Bilmiyorum. Ama risk almak istemiyorum. Tamam, dedi James. O zaman yukarı çıkalım. Daha fazla araştırma yaparız önce. Ama Lucas, meraklı genç mimar, yaklaştı kapıya, kilidi inceledi. Şifreli kilit. Belki çözebilirim. Lucas, hayır, dedi Eleanor. Ama Lucas dinlemedi. Parmakları mandalları çevirdi, denedi, test etti. Ve bir şey tıkladı. Kapı hafifçe açıldı. Ve arkasından soğuk bir rüzgar esti. Buz gibi, kemiklere işleyen, uğursuz. Hepsi geri çekildiler. Kapat onu, diye bağırdı Eleanor. Lucas ittirmeye çalıştı ama kapı direndi. Sanki bir güç onu açık tutuyordu. Ve karanlıktan bir ses geldi. Fısıltı, binlerce fısıltı, üst üste binen. Sonunda açıldı, bekledik, uzun bekledik. James fenerini kapıya tuttu. Işık içeri sızdı ve bir şey gördüler. Merdiven, aşağı inen, sonu görünmeyen bir karanlık. Kapatın şu kapıyı. Eleanor ve James birlikte ittiler. Lucas da yardım etti. Üçü birlikte bastılar ve sonunda kapı kapandı, kilit yerine oturdu. Sessizlik. Sadece kendi nefeslerini duyuyorlardı. Ne oldu az önce, dedi Lucas, yüzü solgundu. Bilmiyorum, dedi James. Ama bir daha o kapıya dokunmayacağız. Eleanor başını salladı. Ama biliyordu artık çok geçti. Kapı açılmıştı, bir çatlak oluşmuştu. Ve ne olursa olsun, sonuçları olacaktı. Yukarı çıktıklarında, üçü de sarsmıştı. Mutfakta oturdular, viski içtiler Eleanor çantasında bulmuştu, beklenmedik durumlar için. Açıklama yapmalıyız, dedi James, elindeki bardağa bakarak. Bilimsel, rasyonel açıklama. Soğuk hava akımı, dedi Lucas. Eski evlerde sık görülür. Basınç farkı, rüzgar tüneli etkisi. Ve sesler, dedi Eleanor. Yankı. Taş koridorlar, akustik bozulmalar. Ama hiçbiri ikna olmamıştı. İkna etmeye çalışıyorlardı kendilerini. Kütüphanede daha fazla araştırmalıyım, dedi James. Chateau'nun geçmişi, o kapının ne olduğu. Bir şeyler bulmalıyım. Öğleden sonra, James kütüphanede kayboldu. Lucas dışarı çıktı, jeneratörü kontrol etti. Eleanor ise yalnız kaldı, düşündü. Günlük aklına geldi. 1794. Devrim yılları. O dönem Fransa karışıktı, aristokratlar kaçıyor ya da öldürülüyordu. Mortvale ailesi ne yaşamıştı? Kuzey Kulesi'ne tekrar çıktı. Günlüğü aldı, dikkatle okudu. Son sayfaya geldiğinde, bir şey gördü, yapışmış bir sayfa. Dikkatlice ayırdı. Gizli bir mesaj vardı. Eğer bu satırları okuyorsan, aile soyundansın demektir. Bilesin ki kapı gerçek. 1347'de, atalarımız onu buldular, başka bir dünyaya geçit, karanlık bir alemedeki. Güç sundular bize, bilgi, zenginlik. Ama bedeli vardı. Her nesil, bir can. Kapıyı beslemek için. Ben reddettim. Öyleyse lanet düştü aileme. Hepsi öldü, birer birer. Sadece ben kaldım. Ve şimdi ben de ölüyorum. Ama kapıyı kapattım. Sonsuza dek. Anahtar sırlarıyla birlikte gömülü. Asla aramayın. Asla açmayın. Bazı şeyler unutulmalı. Altına imza, Marguerite de Mortvale, 18 Janvier 1794. Eleanor titret. Marguerite madalyondaki, zindandaki iskelet. Aynı kadın. Ama nasıl olabilirdi? Eğer o 1794'te öldüyse, iskelet yüzyıllardır oradaydı. Ama çiçekler taze, mum yakındı. Bir fikir geldi, korkunç bir fikir. Zaman bu evde farklı mı işliyordu? Aşağı koştu, kütüphaneye gitti. James bir kitabın üzerinde eğilmişti, notlar alıyordu. Bunu oku, dedi Eleanor, günlüğü uzattı. James okudu, yüzü gittikçe kararıyordu. Bu imkansız. Başka boyutlar, karanlık alemler. Ortaçağ batıl inancı. Ya değilse, Eleanor ona baktı. Ya gerçekse, o kapı gerçek, James. Hissettik onu. James itiraz edecekti ama bir şey gördü Eleanor'un gözlerinde, kesinlik, korku, ama aynı zamanda kararlılık. Peki ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama bir şeyler öğrenmeliyiz. O kapı ne? Nereye gidiyor?
Ve nasıl kapatılır, gerçekten kapatılır. James kitaplara döndü. Burada aile kayıtları var, 100 yıllık. Belki cevaplar buluruz. Saatler geçti. Akşam oldu. Lucas geri döndü, jeneratörü çalıştırmayı başarmıştı. Ampuller yandı, titrek ama işe yarar ışık verdiler. İyi haber, dedi Lucas. Elektrik var, kötü haber, su sistemi çökmüş. Tamir uzun sürer. Önce elektrik yeter, dedi Eleanor. En azından karanlıkta kalmayız. Akşam yemeği için konserve açtılar, basit bir yemek. Ama kimsenin iştahı yoktu. Bir şey buldum, dedi James, sonunda. 1347, kaydedilmiş. Büyük keşif yılı, diyorlar. O yıl, ata Kont Philippe de Mortvale, bir mağara bulmuş ormanında. İçinde bir kapı varmış, taş, eski, hiçbir dile ait olmayan yazılarla kaplı. Onu açmış ve diğer tarafta, bir yer görmüş. Karanlık, ama içinde varlıklar. Akıllı varlıklar. Ne tür varlıklar, diye sordu Lucas. Kitap spesifik değil, ama diyor ki, onlar Philip'e bir pekt sunmuş. Güç için can. Her 20 yılda bir kurban. Ve karşılığında, aile zengin olacak, güçlü, koruma görecek. Ve Philippe kabul etmiş, dedi Eleanor. Evet, ve yüzyıllar boyunca, Mortvale ailesi düzenli kurbanlar sunmuş. Genelde mahkumlar, düşmanlar, bazen, kendi aile üyeleri. Sessizlik düştü. Ama 1794'te Marguerite reddetti, diye devam etti James. Paktı bozdu. Kapıyı kapattı. Ve intikam geldi, aile lanetlendi. Hepsi öldü, yavaş yavaş. Ve şimdi biz onu açtık, dedi Lucas, sesi çatlıyordu. Tam olarak açmadık, dedi Eleanor. Sadece bir çatlak. Ama yeterli olabilir. Peki ne yapacağız? Eleanor düşündü. Kapıyı bulmalıyız. Gerçek kapıyı. Mağaradakini. Eğer hala varsa. Ve kapatmalıyız, doğru ritüel ile. Marguerite'in yapmaya çalıştığını tamamlamalıyız. Bu delilik, dedi Lucas. Polisi çağırmalıyız, kiliseyi, eksorsistleri. Ve ne söyleriz? Eleanor ona döndü. Lanetli bir şato mu satın aldık, kapısı cehenneme açılıyor, yardım edin mi? Kimse inanmaz. O zaman ne yapalım? Araştırmaya devam ederiz. Yarın, ormana gideriz, mağarayı ararız. Belki cevaplar orada. James ve Lucas birbirlerine baktılar. Sonra başlarını salladılar. Başka çare yoktu. O gece, kimse iyi uyumadı. Eleanor odasında, yatakta uzanmış, tavanı izliyordu. Gölgeler dans ediyordu, ampulün titrek ışığında. Ve gece yarısı, tekrar duydu. Ayak sesleri, koridorda, kapısına yaklaşıyordu. Kalbi hızlandı. Yatağından kalktı, kapıya yaklaştı, kulak verdi. Sesler durdu. Tam kapısının önünde. Sonra bir fısıltı, Eleanor. Kendi adı. Nasıl biliyorlardı? Eleanor, bize katıl, ailenin yerine geç, kabul et paktı. Hayır, dedi Eleanor, yüksek sesle. Defol, kabul etmiyorum. Fısıltı öfkelendi. Reddedersen, bedel ödersin. Hepiniz ödersiniz. Sonra sessizlik. Ayak sesleri uzaklaştı. Eleanor titriyordu. Kapıyı kilitledi, bir sandalyeyi ona dayadı. Ama biliyordu kapı fiziksel değildi. Kilitler işe yaramazdı. Sabahı zor bekledi. Sabah, üçü hazırlandılar, sağlam botlar, su geçirmez montlar, el fenerleri, harita. James eski metinlerde bir ipucu bulmuştu mağara, şatonun kuzeyinde, yaklaşık 2 kilometre, Karganın Kayası, denilen bir yerin yakınında. Köylüler bilir mi, diye sordu Lucas. Muhtemelen, dedi James. Ama hiç kimse gitmiyor. Kötü yer, diyorlar. Hayvanlar yaklaşmıyor, kuşlar uçmuyor orada. Neşe verici, dedi Eleanor. Şatodan çıktılar, ormana girdiler. Ağaçlar yoğundu, çoğu meşe ve kayın, bazıları yüzyıllıktı. Toprak yumuşaktı, yapraklarla kaplı. Sessizdi, çok sessiz. Hiç kuş sesi, böcek vızıltısı yoktu. Hayır, dedi Lucas, etrafa bakındı. Hiç ses yok. Doğal değil. Yürüdüler, GPS kullanarak, şaşırtıcı şekilde işliyordu, kuzeye doğru. 20 dakika sonra, bir dere geçtiler, soğuk, berrak. 30 dakika sonra, bir yokuş tırmandılar. Ve tepeye vardıklarında, onu gördüler. Karganın Kayası. Dev bir kaya oluşumu, siyah taş, garip şekilli sanki bir karga kafası, gagası gökyüzüne açık. Etrafında ölü ağaçlar, yapraksız, çıplak. İşte burası, dedi James. Kayaya yaklaştılar. Dibinde, gerçekten de bir giriş vardı, dar, alçak, karanlığa açılan. Eleanor içeri baktı.
Fenerini tuttu, ışık derinlere uzandı. Bir mağaraydı, ama doğal değil, duvarlar düzdü, taş bloklar yerleştirilmişti. Bir yapıydı. İçeri girelim, dedi. Emin misin? Lucas tereddütlüydü. Hayır, ama yapmalıyız. İçeri girdiler. Tavan alçaktı, eğilmeleri gerekti. Zemin nemli, kaygan. Hava soğuktu, nefesleri boğuluyordu. 10 metre ilerlediler. 20. Mağara genişledi, bir odaya açıldı. Ve orada, odanın merkezinde, onu gördüler. Kapı. Şatodakinden farklıydı. Bu taştan, kadim, oymalı. 2 kanatlı, her biri 3 metre yükseklikte. Üzerinde semboller hiçbir dile ait olmayan, geometrik, organik, sanki canlı gibi kıvrılıyorlardı. Tanrım, dedi James, gerçek. Hepsi gerçek. Eleanor yaklaştı. Kapı kapalıydı, ama bir çatlak vardı orta hizada, 2 kanat birleşmediği yer. Ve çatlıktan, bir ışık sızıyordu. Kırmızımsı, nabız gibi atıyordu. Diğer tarafta ne var, diye fısıldadı Lucas. Eleanor eğildi, çatlıktan baktı. Ve gördü. Bir dünya. Ama dünya değil. Gökyüzü kırmızıydı, yıldızlar siyahtı. Binalar vardı ya da ona benziyordu ama geometrileri yanlıştı, açıları mantığa aykırıydı. Ve varlıklar, gölgeler, şekiller, insan değil. Uzun kollar, çok fazla bacak, gözler çok fazla göz. Hareket ediyorlardı, dans gibi, ama rahatsız ediciydi. Ve biri ona baktı. Doğrudan, sanki Eleanor'u görebiliyordu. Eleanor geri çekildi, nefes nefese. Kapatmalıyız. Hemen şimdi. Nasıl, dedi James. Eleanor etrafa baktı. Kapının yanında, bir sunak vardı. Üzerinde eski eşyalar, bir kase, bir bıçak, kurmuş kan. Ritüel, dedi Eleanor. Marguerite yazdı. Bir kurban gerekiyor. Kimi öldüreceğiz? Lucas şoktaydı. Hayır, hayır, dedi Eleanor hızla. Kan ritüeli. Ama kendi kanımız. Gönüllü. James kitabı çıkardı, Marguerite'in günlüğünü. Burada bir pasaj var. Kapıyı kapatmak için, aile kanı dökülmeli, 3 damla, hür iradeyle verilmeli ve söz söylenmeli, Pactus est ruptus, porta est clausa, in aeternum. Pek bozulmuş, kapı kapalı, sonsuza dek. Basit, dedi Lucas. Elimi kesiyorum, 3 damla, söz söylüyorum, bitti. Ama Eleanor şüpheliydi. Bu kadar kolay olabilir mi? Denemeye değer. Lucas bıçağı aldı, parmağını kesti. Kan damladı, kasede toplandı. 1 damla, 2 damla, 3. Sonra sözleri söyledi, Latince aksanı berbattı ama samimiydi. Kase parladı. Kan buharlaştı. Ve kapıda bir şey oldu, titredi, çatlak kapandı biraz. İşe yarıyor, dedi James. Ama sonra, kapı tekrar açıldı. Daha geniş. Ve bir ses geldi, gürleyerek. Bir kan yetmez. Aile son mirasçıvermeli. Tam teslim. Ya hepsiniz, ya hiçbiriniz. Rüzgar esti, soğuk, kızgın. Kapı tamamen açıldı. Ve varlıklar çıkmaya başladı. Koşun, diye bağırdı Eleanor. Üçü döndü, mağaradan dışarı koştular. Arkalarından sesler geliyordu, çığlıklar, uğultular, doğal olmayan sesler. Ormana vardılar, tökezlediler, düştüler, kalktılar. Dallar yüzlerini çizdi, kökler ayaklarına dolandı. Durmayın. James arkalarına baktı. Gölgeler geliyordu, ağaçlar arasında süzülüyordu. Dereyi geçtiler, suya battılar, ıslandılar. Diğer tarafa çıktılar, yürümeye devam ettiler. 10 dakika, 15. Şato göründü, tepenin üzerinde. Ve o anda, saldırı geldi. Bir gölge Lucas'ın önünü kesti. O tökezledi, düştü. Gölge üstüne çöktü, şekli değişti, sıvılaştı. Lucas, Eleanor ona doğru koştu. Ama James onu tuttu. Hayır, çok geç. Lucas çığlık attı. Sonra sesi kesildi. Gölge onu yuttu, içine çekti. Ve saniyeler içinde, Lucas kayboldu. Sadece kıyafetleri kaldı, yerde. Tanrım, hayır, diye fısıldadı Eleanor. Koş. James onu çekti. Şatoya vardılar, kapıyı açtılar, içeri girdiler, kapattılar, kilitlediler. Ağır mobilyaları kapıya dayadılar. Dışarıda, sesler vardı. Tırmalanma, vurma. Ama girmiyorlardı. Sanki bir eşik vardı, giremiyorlardı. Neden girmiyorlar, dedi Eleanor, hırıltıyla. Şato kutsal toprak belki, dedi James. Ya da lanet onları buradan kovuyor. Pencerelere baktılar. Gölgeler etrafı çevirmişti, bekliyorlardı. Mahsur kaldık, dedi Eleanor. Ve Lucas öldü.
James duvara yaslandı, başını elleriyle tuttu. Bu benim hatam. Ben okuttum o günlüğü, ben getirdim onu buraya. Hayır, dedi Eleanor. Bu benim hatam. Benim mirasım, benim sorumluluğum. Sessizlik. Sonra bir ses geldi. İçeriden, zindandan, fısıltılar. Eleanor, James, gelin bize, paktı kabul edin. Lucas'ı geri verelim. Yalan söylüyorlar, dedi James. Lucas gitti. Biliyorum. Eleanor derin bir nefes aldı. Ama bir şey yapmalıyız. Sonsuza kadar burada kalamayız. Marguerite'in günlüğü, dedi James. Belki daha fazla bilgi var. Okumamız gereken sayfalar. Kütüphaneye koştular. Günlüğü aldılar, dikkatle incelediler. Arka sayfalar vardı, önceden dikkat etmedikleri. Ve bulduklarında, gerçek daha da korkunçtu. Kapıyı kapatmanın tek yolu, diye okudu James, son mirasçı, kendi hayatını vermeli. Kapıda, gönüllü olarak. Kan akmalı, ruh geçmeli diğer tarafa. O zaman, kapı sonsuza dek mühürlenir. Aileler sönecek, ama dünya kurtulacak. Eleanor ona baktı. Yani birinin ölmesi gerek. Seçerek. Evet. Ve sen son mirasçısın, Eleanor. Biliyorum. James elini tuttu. Başka bir yol bulmalıyız. Olmalı. Ama Eleanor biliyordu. Başka yol yoktu. Gece geçti, yavaşça. Eleanor ve James kütüphanede oturdular, kitapları okudular, çözümler aradılar. Ama her kaynak aynı şeyi söylüyordu: son mirasçı, kurban, mühür. Sabaha doğru, Eleanor bir karara vardı. Yapacağım, dedi. James başını kaldırdı. Ne? Ritüeli. Kendimi kurban edeceğim. Kapıyı kapatacağım. Hayır. James ayağa kalktı. İzin vermem. Başka bir yol. Yok, dedi Eleanor, sakin. 2 gündür aradık. Yok. Ve her dakika geçtikçe, o varlıklar güçleniyor. Eğer kapıdan çıkarlarsa, sadece biz değil, tüm dünya tehlikede. Ama senin hayatın, bir hayat, milyarlarca hayata karşı. Eleanor gülümsedi, üzgün ama kararlı. Değiyor. James ağlamak istedi ama tuttu kendini. Emin misin? Evet. Hazırlandılar. Eleanor basit bir elbise giydi, beyaz, sade. Marguerite'in günlüğünü aldı, ritüel sözlerini ezberledi. Bir bıçak aldı, keskin, gümüş. James ona eşlik edecekti. Yalnız gitmesini istemedi. Şatodan çıktıklarında, gölgeler hala oradaydı. Ama Eleanor'u gördüklerinde, geri çekildiler. Sanki biliyorlardı, saygı gösteriyorlardı. Ormandan geçtiler. Karganın kayasına vardılar. Mağaraya girdiler. Kapı açıktı, tamamen. İçinden kırmızı ışık akıyordu. Ve diğer tarafta, o dünya görünüyordu, daha net şimdi. Varlıklar bekliyordu. Eleanor sunağa yaklaştı. Kasede hala Lucas'ın kanı vardı. Kendi kanını ekledi, parmaklarını kesti, damla damla. Sonra sözleri söyledi, yavaşça, dikkatlice. Ben, Eleanor Ashford, Mortvale soyundan, son mirasçı, gönüllü olarak kendimi veriyorum. Pek bozuluyor, kapı kapanıyor, sonsuza dek. Kabul edin benim kanımı, ruhumu ve bu dünyayı bırakın. Kase parladı, kan kaynadı ve kapıdan bir güç esti, Eleanor'u çekti. O direndedi. Henüz değil, James, git. Hayır, seninle kalacağım. Git, hikayeyi anlat, insanlara uyar. Git. James tereddüt etti. Sonra Eleanor'u son bir kez öptü, alnından. Seni unutmayacağım. Biliyorum. Eleanor onu itti. Şimdi koş. James döndü, koştu, mağaradan çıktı. Eleanor kapıya döndü. Güç onu çekiyordu, güçlü, itilemezdi. Eşiğe adım attı. Ve geçti. Eleanor kendini farklı bir yerde buldu. Kırmızı gökyüzü, siyah yıldızlar. Binalar, imkansız açılarda. Varlıklar, etrafını çevirmişti. Korkunçlardı ama aynı zamanda güzellerdi. Işık ve gölgeden, sürekli değişiyorlar, hiçbir sabit şekil yoktu. Birisi konuştu ya da Eleanor öyle düşündü. Ses yoktu ama mesaj zihnindeydi. Hoş geldin, Eleanor Ashford. Uzun zamandır bir Mortvale bekliyorduk. Neden? Neden Pact? Neden kurbanlar? Çünkü dünyaların birbirinden ayrılması gerek. Senin dünya ışık, bizimki gölge. Ama bazen çatlaklar oluşur. Ve çatlaklar büyürse, dünyalar çarpışır, her ikisi de yok olur. Biz bunu önlüyoruz. Kurban ederek mi? Enerji gerekir. Hayat enerjisi. Dengeyi tutmak için. Ataların anladılar, kabul ettiler. Ama sonra Marguerite reddetti. Ve denge bozuldu. Şimdi ne olacak? Sen burada kalacaksın. Bizimle. Enerji vereceksin, yüzyıllar boyunca. Ve kapı mühürlenecek.
Senin dünya güvende olacak. Eleanor bir üzüntü hissetti. Ama aynı zamanda barış. Kabul ediyorum. Varlıklar yaklaştılar. Ona dokundular. Ve Eleanor hissetti bedeni çözülüyor, enerji oluyordu, bu dünyaya karışıyordu. Ama bilinç kaldı. Farkındalık. Yokluğa gitmedi. Dönüştü. Ve kapıda, dünya tarafında, James izledi. Kapının kanatları yavaşça kapandı. Taş taşa tıkladı, mühürlendi. Işık söndü. Sessizlik. James duvara dokundu. Soğuk, katı, geçilmez. Elveda, Eleanor, diye fısıldadı. James Londra'ya döndü. Polise rapor verdi. Lucas kayıp, Eleanor da kayıp, arama yapılmalı. Aramalar yapıldı ama hiçbir şey bulunmadı. Vaka soğuk kaldı. Şato, yasal karışıklıklara girdi. Mirasçı yoktu, devlet el koydu. Yıllarca satılmaya çalışıldı ama kimse almadı. Lanetli, ün yayıldı. James ise yazdı. Bir kitap kurgu, tabii ki. Lanetli Şato'nun Kapısı, adıyla. Sattı iyi, korku romanı kategorisinde. Eleştirmenler beğendi, atmosferik, inandırıcı, tüyler ürpertici. Kimse gerçeği bilmedi. Ama James her yıl, Eleanor'un kaybolma yıl dönümünde, Brittany'ye gitti. Ormana yürüdü, karganın kayasına. Mağaranın önüne çiçekler bıraktı. Ve sadece bir kez kapıda bir şey gördü. Bir parıltı, hafif, bir şekil. Eleanor'a benziyordu ama farklıydı. Işıktan, huzurlu. "İyi misin?" diye sordu, sesli. Cevap yoktu. Ama bir his vardı, sıcak, teselli edici. "Evet, iyiyim. Ve dünya güvende. Benim sayemde." James gülümsedi, gözyaşları dökerek. "Teşekkür ederim." Ve yürüyüp gitti. Yıllar sonra, genç bir çift, Chateau de Mortvale'i satın aldı. Yenilemek, otel yapmak istiyorlardı. Eski lanetlerden korkmuyorlardı. İlk gün, dolaşırken, Kuzey Kulesi'nde bir günlük buldular. Eleanor'un günlüğü o bırakmıştı, James'in bilmediği. Son sayfada bir not. "Eğer bunu okuyorsanız, yeni sahipsiniz demek. Uyarıyorum, zindandaki kapıya dokunmayın. Kapalı kalmalı, sonsuza dek. Merak ediyorsanız neden güvenin bana? Bazı kapılar açılmak için değil. Ve bu ev, bir bekçi. Onu koruyun, saygı gösterin. Karşılığında size zarar vermez. Ama eğer kutsallığını ihlal ederseniz, bedeli çok ağır olur." Çift duraksadı. Sonra kadın, bir tarihçi, dikkatlice günlüğü kapattı. "Belki bodrum katını kilitli tutarız," dedi. Erkek, bir mühendis, başını salladı. "İyi fikir. Bazı şeylere dokunmamak daha iyi." Ve böylece, şato ayakta kaldı, nesillerce. Kapı mühürlü, Eleanor'un kurbanı asla unutulmadı. Hayaleti bazen görülürdü, beyaz elbiseli, koridorlarda dolaşan, ama hiç tehlikeli değil. Koruyucu. Çünkü Eleanor vazifesini yapmıştı. Dünyayı kurtarmıştı. Ve karşılığında, ölümsüzlük kazanmıştı, bir efsane olarak, bir anı olarak, bir kahraman olarak. Lanetli şatonun kapısı kapalıydı. Ama içinde, ışık hala yanıyordu. Eleanor'un ışığı. Sonsuz bekleyişte, sonsuz görev. Son.